İdamlardan boğa güreşlerine kadar çok fazla etkinlik. Gerçi idama etkinlik demek pek uymadı ama. Merci. Herkese selamlar. Bugün Madrid'den sesleniyorum size. 3 gün boyunca Madrid'de olacağım ve burayı adım adım gezeceğim. Sizlere de aralarda böyle küçük küçük bilgiler vererek etrafı tanıtacağım. Hemen sana takmaya başladı. Evet, arkamdaki yol böyle uzanarak geliyor ve Puerta del Sol diye bir meydana çıkıyor. Burası İspanya'nın kalbi niteliğinde bir meydan. Henüz gün yeni başlıyor diyebiliriz aslında ama bayağı bir kalabalık burası. Tam karşımda da şu an baktığım ayı ve çilek ağacı adlı heykel. Bu da buranın çok ünlü heykeli, yapısı. Yani bu meydan o kadar Madrid'in kalbinde yer alıyor ki yılbaşı geri sayımları falan da burada yapılıyor. Burada toplanıyor insanlar. Puerta del Sol'u geçtikten sonra 400 yıllık geçmişe sahip başka bir meydana geliyorsunuz. Burası da Plaza Mayor. Burası kare şeklinde inşa edilmiş. Çok büyük bir meydan. Madrid'in en önemli meydanlarından biri olarak gösteriliyor burası. Tarih boyunca idamlardan boğa güreşlerine kadar çok fazla etkinlik. Gerçi idama etkinlik demek pek uymadı ama böyle katliamlar ve eğlenceler, gösteriler bu meydanda gerçekleşmiş. Madrid çok güzel bu arada. Onu söyleyeyim yani. Madrid hoş. Şurası çok güzelmiş. Buranın ünlü lezzetlerinden ekmek arası kalamar diye tabir edebileceğimiz yemeği yemeye geldim. İsmi Bocadillo de Calamares. To go. Okay. And one calamares. One, just one. Bueno, no te vas a meter. Good. Teyze merak etti beğenip beğenmediğimi. Halbuki daha bir tane tatmıştım. Şöyle bir alacağım şimdi. Şu ekmek, kalamar gördüğünüz işte dolduğunu sadece 5 euro. Yani Portekiz ve İspanya gastronomi alanında inanılmazlar ya. Kalamar beni kesmedi ya. O yüzden şimdi yakında bir tane markete geldim. 1915 senesinde kurulmuş bu pazar. Bu demir dökme mimarisini koruyarak bu zamanlara gelmiş. 110 yıllık bir pazardan bahsediyoruz. Hoş görünüyor. Bakalım içeride neler var. Ben kendime yiyecek bir şeyler bulayım. Bu böyle ballı bir tavuk gibi bir şey. Hoş görünüyor. Şu arkadaki büyük şey Almudena Katedrali. Bayağı büyük bir yapı. Üzerinde çeşitli bayağı kalifiye bence iyi boyutlarda şeyler var, heykeller var. Eski surlardan kalıntılar varmış, onları göreceğim. İçeriye giriş yokmuş maalesef. Kapıyı kilitlemişler. Ama şu gördüğünüz surlar, arkadaki dandik duvar Madrid'in 9. yüzyıldaki kurulumundan günümüze kalan tek şey.
Madrid'de iyice sıcak bastı. Madrid güzel şehir ya. Gerçekten güzel şehir. Bir kere tarihi dokusu harika. Ben şehrin yerleşmesini falan çok güzel buldum. Her yer çok geniş. Parklar, meydanlar, yollar keza, kaldırımlar falan. Yani çok ferah bir şekilde yaşanabilir bir şehir yani burası. Ve de ucuz. Klasik İspanya. Baksanıza şu genişliğe. Çok güzel. Bazı Avrupa şehirlerinde maalesef bunu göremiyoruz yani. Valla normalde benim hiç yaptığım iş değildir. Öğlen uyumak. Yani Madrid'in sıcağı biraz bunalttı ve otele kaçtım. Bir power nap yaptım yani. Enerjilendik. Tekrardan yollara koyulduk. Ama iyi geldi valla. Zaten siesta ülkesi değil mi burası? Ben de bir benzerini yaptım işte. Daha ne yapayım? Ayak uyduruyorum diyelim. Evet, spontane gezerken Madrid'in meğerse kötü tarafları da varmış. Oralara doğru gezmiş bulunduk. Enteresan. Çok fazla siyahi, çok fazla pis ortam, çok fazla gürültü, suçumsu şeyler. Her yer Bern gibi, Luzern gibi olmuyor. Hiç görmediğim polis arabası 2 tane arda arda geçince aslında uyanmalıydım duruma ama uyanmadım. Tesadüftür dedim. Meğerse boşuna dolanmıyorlarmış oralarda. Herhangi bir taciz etmedi lafla, herhangi bir şey olmadı ama hiç tekin olmayan yerlerdi. Belki haritada da buraya işaretlerim. Buraya gelirseniz haberiniz olsun yani. Böyle. Gezmeye devam. Madrid'i gezmeye devam. Akşam yemeğinden önce son turlamalar. Ama güneşten ve 31 derecelik havadan dolayı çok sıcak bir hava var şu anda Madrid'de. Ama genel itibariyle çok güzel ya. Şehrin ortasında bayağı parklar falan filan var. Hoş yani. Dediğim gibi Madrid güzel bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir ya. Tavsiye edilir mutlaka. Gelin Madrid'e gezin, görün. Ben 2021'de mi? 2022'de mi ne? Barcelona'yı gezmiştim. Şu an itibariyle Barcelona'dan bence daha güzel bir şehir Madrid. Rosilla Loca diye bir restorana geldik. Burada güzel, enteresan bir konsepte sahip bir mekandayız. Madrid'in en iyi cheesecake'i seçilmiş 2024 senesinde yani geçen sene. Özellikle spesifik olarak o cheesecake'i yemeye geldik aslında. Ama akşam yemeğimizi de burada yemeye karar verdik. Şöyle güzel bir sangria'm var. Hola. Bir de bunlar var. Merci. Şöyle beraber alalım. Çok iyi ya. Yemin ediyorum insan içine gülümseme koyuyor ya.
Gerçekten bak. Helal olsun. Kim yaptıysa helal olsun. Yani. Madrid'in ikinci günün sabahından herkese merhaba. Dün harika bir günü geçirdim Madrid'de. Çok güzel bir şehir burası ya gerçekten. Şu tepedeki şeylere baksanıza. Koca koca binaların üstünde hep sanat figürleri, eserleri, Artemis'inden bilmem nesine bir sürü şey var ya. Hani o kadar başarılı bir şehir ki. Herkes Floransa aşığı ama oradaki koca binaların üstünde mesela tuğladan başka hiçbir şey yok. Ama Madrid'in bu koca koca Floransa benzeri binaların üzerinde hep sanat eserleri barındırıyor olması harika ya. Yani çok güzel bir şehir gerçekten burası. Öyle ben de yeni uyandım. Daha sesim falan düzelmedi yani. Bir şeyler yemeye gideceğiz şimdi. 3 farklı mekandan bir şeyler yiyip sonrasında bir sanat müzesi gezimiz var. İkinci gün bu şekilde başlıyor. Evet hadi bakalım. Bizi neler bekliyor göreceğiz. Günün ilk durağı Pasteleria del Pozzo. Burası 1830 senesinde kurulmuş Madrid'in en eski pastanesi. Günümüze kadar yerel lezzetlerini ve mekanını koruyarak gelmiş. O yüzden Madrid'in en eski pastanesinde bir şeyler deneyimlemeden gitmek olmaz. Bu Del Prado Müzesi bayağı ünlü 1819 senesinde kurulmuş. İçeride Velázquez ve Goya liderliğinde bir sürü şey var, resim var. 8000'den fazla tablo varmış, heykeller bu müzede. Herhalde Madrid'in ve İspanya'nın en ünlü, en büyük müzelerinden biri. Prado Müzesi'ne yaklaşık 3 saattir geziyorum ve bayağı güzel bir müze gerçekten. Özel koleksiyonlara sahip. Bugüne kadar gezdiğim tüm müzeler arasında en kaliteye, resimlere, tablolara sahip olan bir müze. Gerçekten odağımı çok net tutmamı sağlayan tablolar vardı. Keyifli buraya gezdim. Siz de eğer buraya gelmişsiniz, Madrid'e Prado Müzesi'ni görüp gezmeyi, özellikle sanatla alakalıysanız kesinlikle görmeniz gerekiyor burayı. Başarılı. Çok da büyük bir yer bu arada Prado Müzesi. Mutlaka edinmeniz gereken bir kat planı var. Uygulama, telefon uygulaması değil, normal bir kağıt buradan alıyorsunuz. Her oda, her salon numaralandırılmış durumda. Eğer bu plana sahip olmadan gezerseniz her yer çok karışık. Kat planlarına sahip olup gezerseniz Prado Müzesi aşırı keyifli oluyor ve nereye gezdiğinizi çok net bir şekilde biliyorsunuz. Burada özel eserler, özel parçalar var. Onlara net bir şekilde nokta atışı şeklinde gidebilirsiniz de.
Prado Müzesi'ndeki geziyi bitirdik. Artık çok yakında, hatta arka tarafında sayılabilecek diyebileceğimiz Retiro Parkı'na doğru yola çıkacağım. 125 hektarlık bir alana sahip Madrid'in en büyük parkı, hem de şehrin içinde yer alıyor. Orada şehrin kalabalıktan, o beton hissinden kurabileceğimiz şekillerde park yapmışlar. Orada görülmesi gereken şeyler var. Oraya doğru yola çıkacağım. Evet, Retiro Parkı'na gelmiş durumdayız. Burası Retiro Parkı'nın merkezinde bulunan gölet. Buranın en büyük göleti. Birkaç tane daha gölet var ama en büyüğü burası. Tam karşıda da 12. Alfonso için yapılmış bir anıt var. Bayağı görkemli görünüyor. Az sonra yanına da gidip yakından bakacağız. Retiro Parkı'nda ilerlemeye devam ediyorum. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Retiro Parkı'ndaki önemli noktalardan bir tanesi. Bu Kristal Saray 1887 yılında yapılmış. Filipinler'den getirilen tropik bitkilerin sergileneceği bir alan olarak tasarlanmış ilk olarak. Yani o günden bu zamana kadar da gelmekte. Ama şu an tadilatta. O yüzden içeri girilip bakılması mümkün değil. Fakat etrafını sarmakla beraber gezmeye, dinlenmeye, ziyaret etmeye de açık bırakmışlar. Burada ördekler, kuğular falan filan var. Amsterdam'da da çok tipik bir park vardı. O da 47 hektardı. Vondel Park. O da şehrin içindeydi. Bir kaçış noktasıydı şehirde. Vondel Park'ın 3 katı büyüklüğünde gerçi burası ama yine mantık aynı mantık. O şehrin kalabalığından kaçmak için güzel bir park yapmışlar. Bayağı görüyorum yani insanlar hayvanlarını gezdiriyorlar. Kimi yerlerde satıcılar var, kimi yerlerde göller var, parkta güneşlenenler vardı, hava güzel. Böyle bir park, Retiro Parkı. Bir diğer durak noktamız Retiro Parkı'ndaki bu arkamda görmüş olduğunuz cennetten düşen melek çeşmesi. Bu çeşme dünyada şeytanı tasvir eden nadir anıtlardan biri. 1877 yılında Ricardo Belver tarafından yapılmış. Şöyle bir özelliği de var. Bu anıt tam olarak deniz seviyesinden 666 metre yukarıda. Meleğin olduğu bölüm. Bu tamamıyla bir tesadüf olarak nitelendiriliyor. Normalde çünkü Madrid'in ortalama deniz seviyesi 650 metre civarı falan. Bu heykeli buraya diktikten sonra tabii o zamanlar mesafeyi tanımlayabilecek, hesaplayabilecek GPS veya teknoloji olmadığı için tamamen tesadüf olarak yorumlanıyor 666 metrede olması. Vallahi arkadaşlar, Madrid o kadar iyi ki özellikle gastronomi konusunda başlı başına bir şehir. Çok iyi, çok fazla çeşit var. Bu market kültürü, pazar kültürü aşırı yerleşmiş ve insanlardan çok fazla rağbet görüyor. Çok fazla şey yemek istiyorum. Orada böyle haftalarca kalıp kanalın bir gastronomi içeriği olan Yutkunmuş bölümü için bir sürü bölümler çekmek istiyorum. Sürekli yemek yesim var. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Bu ne kardeşim? Barnebo'yu görmeye geldik. Stadın etrafını tadilattan çevirmişler. Şuna bakın ya. Ya bırakın bir stat görelim ya. O kadar geldik. Ama şey yani, ihtişamlı görünüyor, güzel görünüyor. Böyle söyleyebilirim. Ama elimiz boş, gözümüz yaş.
Ben yine Madrid merkezine döndüm. Ufak bir tatlı seansı oldu tabii. Kaçınılmaz son. Şimdi de burada ünlü bir cadde var. Gran Via Caddesi olarak geçiyor. Benim otelime de çok yakın. O yüzden şimdi orayı gezmeye karar verdik. Havada biraz bulut var, hafif yağmur atıyor. Ama genel itibariyle sıcak. O yüzden ışık da biraz kırıldığı için o caddeyi gezmenin şu an tam zamanı diye düşünüyorum. Vallahi Madrid çok hoş ya. Ama böyle geliyorsanız hoş yani. Bir haftalığına falan geliyorsanız acayip güzel. Bu kalabalık, şehrin kalabalığında daimi bir yaşam zor. Ben istemezdim açıkçası. Biraz fazla turistik ve kalabalık kaçıyor haliyle. Çünkü şehir de güzel. Koskoca İspanya'nın da başkenti o yüzden. Ama bir haftalığına falan mutlaka gelin yani. Eğer gelme imkanınız varsa bu taraflarda İspanya falan tatili düşünüyorsanız ben öneririm yani Madrid. Bir kere Barcelona'dan daha fazla öneririm. Onu söyleyeyim. Madrid'in son gününden herkese merhaba, günaydınlar. Porto'da daha önce gittiğimiz Honest Greens diye bir yer var. Böyle daha sağlıklı şeyler yiyebildiğiniz, işte bowl'lar, çeşitli protein topları falan filan gibi böyle daha sağlıklı, daha green'e, yeşile yönelebildiğiniz bir mekan. 2 gündür jambondur, ettir, peynirdir falan derken bayağı bir yüklendik. O yüzden bu sabah kendimize böyle bir yer attık. Burayı her zaman tavsiye ediyorum. Porto'daki de çok güzeldi. Buradaki ürünler de çok güzel. Az önce gördünüz zaten. Evet, fiyatları da gördüğünüz gayet makul fiyatlara var. Zaten Porto'da ucuzdu, İspanya'da ona yaklaşık. O yüzden fiyatlar da gayet makul. Gelip burada hoş bir kahvaltı edebilirsiniz, atıştırabilirsiniz, öğlen arası verebilirsiniz. Mola için çok güzel bir yer falan filan. Böyle. Şu an Debod Tapınağı'ndayız. Debod Tapınağı çok ünlü gerçekten. Çünkü Mısır'da inşa edilip dünyanın farklı yerlerinde görebileceğiniz 4 tapınaktan biri Debod Tapınağı. Şöyle bir özelliği de var. Avrupa'da dışarıda gelip görebileceğiniz tek tapınak. Hikayesi de şöyle, 1960 senesinde Asvanpık Barajı'nın yapılışında su altında kalma tehlikesi geçiriyor bazı tapınaklar ve eserler. Böyle olunca UNESCO önderliğinde kurtarma operasyonu yapılıyor, Mısır'a destek veriliyor. İspanya'da bu kurtarma operasyonlarında önemli bir rol alıyor. Mısır hükümeti de İspanya'ya 1968 senesinde bu Debod Tapınağı'nı hediye ediyor. Günümüzde gerçekten Mısır'da yapılmış bir tapınağı görebilmek zor Mısır'a gitmeden. 4 farklı ülkede görebiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden haricen İtalya'da ve Hollanda'da Mısır'a ait 4 tapınaktan birini ziyaret edebilirsiniz. Ama diğer 3'ü mesela müzelerde korunuyor. Yani kapalı bir ortamda muhafaza ediliyor. Avrupa'da Mısır tapınağını açık alanda görüp ziyaret edebileceğiniz tek yerde Madrid'deki Debod Tapınağı.
Evet, günün en önemli yerindeyiz. Madrid Kraliyet Sarayı'na geldim. Buraya giriş 14 frank. Yani ben 14 frank ödedim. 15 frank gibi bir giriş bedeli var. Gelecek olanlara bilgi olarak vereyim. Avrupa'nın en büyük sarayı burası. 3000'den fazla odaya sahip. Madrid Kraliyet Sarayı bayağı büyük. Ben buraya yaklaşık 2 saat kadar bir zaman dilimi ayırdım. Burası günümüzde sadece önemli günlerde, geçiş törenlerinde falan kullanılıyor. Onun haricinde ziyaretçilere açık. İspanya devleti buradan güzel para kazanıyor. Bayağı bir ziyaretçisi oluyor buranın. Giriş sırası çok kalabalık. Biletinizi daha önceden çeşitli kurumlar vasıtasıyla ya da buranın kendi orijinal sitesinden almanızı, rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneriyorum. Benim buraya bir hızlı giriş biletim vardı. Dışarıdaki sırayı beklemeden biletimdeki bu özellik sayesinde buraya girdim. Kraliyet Sarayı'ndan az önce çıktık. Yaklaşık bir saatte bitti. Ben biraz daha fazla gezme süresi gerektirdiğini düşünüyordum ama daha kısa olmuş. Ben şöyle bir hata yapmışım. Size söyleyeyim, siz yapmayın. Gerçi buna ne kadar hata denir bilmiyorum ama ben Kraliyet Sarayı ve yan taraftaki Kraliyet Cephaneliği bölümü için almışım. İkisi beraber. Ama cephanelik bugün kapalıymış. Bunun bir benzerini şeyde yaşadık. Debot Tapınağı'nda yaşadık. Orası da açık görünmesine rağmen kapalıydı. Bu da ikinci oldu. Bu neden bir problem? Çünkü ben 2 kişilik bileti 33 franka aldım. Hem Kraliyet Sarayı hem Armory gezmek için. Şimdi ben sadece sarayı gezdim 33 franka. Herhangi bir para iadesi yok, herhangi bir özür yok. Herhangi bir pardon diyen de yok. Cephanelik kısmına gittim ama zaten İngilizce asla bilmiyorlar. Sen İngilizce karşılık veriyorsun, o İspanyolca konuşmaya devam ediyor. İspanya'daki, Madrid'deki genel problem kimsenin İngilizce bilmiyor oluşu. Böyle kapalıyız dedi yani. Cephanelik kapalı diyor adam, başka bir şey demiyor. Kraliyet Sarayı artık Kraliyet Galerisi beraber satılan versiyon var. Mesela ben onu görmemişim. O yüzden cephanelik aldım yanına. Yani cephaneliğe girebilsem de zaten bundan muzdarip olacaktım. Çünkü galeri varken neden cephaneliğe gireyim? Ya buna dikkat edin Madrid'e geldiğinizde. Kraliyet Sarayı ve galeri beraber olan kombinasyonunu edinin mutlaka. Bir de hızlı giriş alın. Sıra beklemeyin. Çünkü içeride gruplar falan vardı bayağı. Videoda da gördünüz. Çinli gruptan hariç İspanyol grup falan filan da vardı. Kalabalık oluyor yani. Şimdi bir tatlı molası. Madrid'in en iyi churros yapan dükkanına doğru yola çıktık. Çikolatalı churros yiyeceğiz, tadacağız. Öyle. Daha önce ilk kez churros'u Mallorca'da yemiştim. Mallorca'nın en iyi churros yapan yerinde. Oradan sonra ilk kez yiyorum açıkçası. Çok churros meraklısı bile değilim. Finali de az önce berbat ötesi bir churros yedikten sonra güzel bir hamburgerle yapmak istedim. O yüzden buranın ünlü restoran zincirlerinden Goico'ya geldik. Burada enteresan isimli burgerlar var. Kevin Costner, Kevin Bacon, Chuck Norris falan gibi enteresan isimler koydukları harika görünen burgerlar var. Onlardan Kevin Costner sipariş ettim. İşte buyurun. Çok güzel bir burger. Tam aradığım, tam istediğim gibi. Madrid gezisinin sonuna gelmiş durumdayım. 3 günlük güzel bir gezi oldu. Genel bir değerlendirme yapacak olursak Madrid çok keyifli bir yer. Çok kalmanıza gerek olmayan bir yer. Eğer Madrid'deki çevre yerlere gitmeyecekseniz, Toledo gibi. 3 gün bence Madrid'in merkezi için çok yeterli. Bunu söyleyebilirim. Madrid'in övülecek yerlerini sıralamaya başlarsak gastronomiden başlayabiliriz. Madrid düz bir şehir olduğundan dolayı şehri gezmek kolay, ulaşım kolay. Trafik bazı saatlerde sıkışık olabiliyor ama böyle bir şehir için normal. Böyle Madrid mimarisi özellikle çok güzel bir şehir.
Özellikle sanatla çok harmanlamışlar. O büyük büyük binaların tepelerine bolca videoda gösterdim. Sanatla ilgili çok fazla çalışma koymuşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu çoğu şehirde benim görmediğim bir şey. Binaların tepesine bunları serpiştirmek bence çok harika bir fikir. Negatif bir şey söyleyebilecek olursam bu herhalde İngilizce ile iletişim kurmanın neredeyse imkansız olması olur. İspanya'da hiç kimse İngilizce bilmiyor ve İngilizce konuşuyorsunuz ama size geri İspanyolca dönüyor. Ve çeşitli müzelerde, çok önemli yerlerde, mesela işte Debod Tapınağı'nda bile size düzgün bir şekilde İngilizce anlatabilecek birileri olmuyor. Hep çok vasıfsız insanlar Madrid'de önemli yerlerde görev alıyorlar. Bunu söyleyebilirim, bu bir handikap. Onun haricinde Madrid ucuz bir yer. Sadece 3 günlüğüne Madrid'e gelip 200-250 euro ile rahatça gastronomik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ben aynı performansı İsviçre'de almaya kalksam 500-600 frank civarı para öderdim herhalde. Düşünün siz aradaki farkı ülke olarak. Ekonomik anlamda böylesine uygun fiyatlı bir ülke İspanya ve Portekiz. Bu yakalar tatil için birebir noktalar. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Şöyle bir Madrid'le alakalı ne konuşmadım, ne anlatmadım. Videoda zaten eleştirdiğim noktalar oldu, övdüğüm yerler zaten oldu. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Bu da videonun kapanışıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor. Evet, videonun finalini yaptım ama şunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir şeyle karşılaştım çünkü. Taksiye bindim havaalanına gitmek için. Çünkü havaalanı otobüsü gelmedi. Saat 5-6 civarı çok yoğun oluyor akşam trafiği. Ona bağlıyorum biraz. Fiyatı sordum ve 33 euro dendi. Dedim tamam, veririz, sıkıntı yok. Ama taksiye bindiğimde şununla karşılaştım. Bakın ekranda ne yazıyor? 33 euro Terminal 4 için. Yani Madrid'de havaalanına gitmek isterseniz Türkiye'deki gibi veya başka yerlerdeki gibi şu yoldan gittim, buradan işte saptım, şu kadar trafikte bekledim, şu fiyat tuttu, yok. Fix fiyat. 33'ten de 33 zaten yazıyor. Bence bu harika bir özellik. Yani böyle büyük bir başkent bence çok iyi bir özellik. Turist kazıklamak yok.